Herkese merhabalar. Salih Demir ben. Şimdi sizlerle Didim Efeler'de bulunan, inşası tamamlanmış olan binamızdaki üst kat ön cepheli geniş teraslı 3+1 dubleks daireyi göstermeye geldim. Öncelikle şunu söylemeliyim, aynı binamız içerisinde 1+1 dairemiz de satılık olarak mevcut. Bu binamız içerisindeki en üst kat dubleksler içerisindeki ön cephe olan 3+1 dubleksimiz şu an satışta. Aynı bölge içerisinde düşünürseniz yine arka sokaktaki binaları da şu anda gezerek geldim. Orada da elimizde 1+1 ve 2+1 daireler mevcut. Bu bölgede istediğiniz takdirde özellikle sunabileceğimiz seçeneklerimizden bir tanesi de şu an biraz sonra içerisinde gösterecek olduğum 3+1 dubleks olan dairemiz. Öncelikle bulunduğumuz konumu çok kısa bir şekilde sizlere tarif etmek istiyorum. Hatta kameramla biraz da yakınlaştırmaya çalışacağım. Sadece bulunduğumuz yeri anlayabilmeniz açısından bunu yapacağım. Hemen şöyle karşı hizada çatıların birleşim noktasından itibaren, hatta şöyle parmağımın ucuyla göstermeye çalışayım. Karşı hizamızda Didim Marinası bulunuyor. Şu an Didim Efeler Mahallesi'nin başlangıç bölümündeyiz. Efeler Mahallesi birçoğunuz tabi isim olarak biliyorsunuz. Özellikle araştırma yaptığınızda karşınıza sıkça çıkacak. Burası Efeler Mahallesi'nin Altınkum tarafına en yakın olan noktası. Karşı taraftan itibaren Didim'in şehir manzarasını şöyle hızlı bir şekilde sizlere göstermeye çalışacağım. Efeler Mahallesi'nin bitimi karşı taraflara doğru devam ediyor ve daha sonra Hisar Mahallesi ile birleşim noktası yer alıyor. Kısacası şu an bulunduğumuz nokta Didim merkezine 1 kilometre, Altınkum sahiline ise yaklaşık 2-2,5 kilometrelik mesafelerde yer alıyor. Yani araç mesafesi olarak maksimum 5-6 dakika içerisinde hem sahile hem alışveriş noktalarına, merkeze erişmeniz oldukça kolay olacaktır. Ki zaten hemen şöyle gösterirsem, tabi buradan terastan çıplak gözle daha net anlaşılır fakat videoda nasıl çıkacak bilmiyorum. Karşı tarafta bulunan Türk bayraklarının bulunduğu yer ise Didim'in kent meydanı, Atatürk Bulvarı'nı temsil ediyor. Evet, şimdi dairemizi anlatmaya başlayalım. Dairemiz videoya başlamadan önce ben içerisini gezdim. Oldukça geniş ve güzel bir kullanım alanına sahip olan 3+1 dubleks bir daire bugün sizlere göstereceğiz. Öncelikle teras bölümünü kısa bir şekilde tarif edelim. Terasımız oldukça geniş. Yani burada istenirse bir yemek masası konulabilir. Burada balkon, bahçe mobilyalarınızı burada koyabilirsiniz. Karşı duvara televizyon bağlantınızı yapabilirsiniz. Kış aylarında da kullanmak isterseniz eğer komple cam balkonla burayı kapatıp salonun devamı niteliğinde de kullanabilirsiniz. Aynı zamanda terasta şöyle gösterelim. Zaten bu duvarın hemen arkası mutfak tezgahı olmasından dolayı yine su bağlantısı noktaları buralara verilmiş. Buraya istenirse daha sonra barbekü yapmak istediğinizde kullanabilmeniz açısından bir lavabo yerleştirebiliyorsunuz. Şimdi teras kısmından salon ve mutfak bölümüne doğru ilerleyelim. Hatta şöyle köşe konuma gelip sizlere öncelikle geniş açıyla göstermek istiyorum. Salon açık mutfak halinde burada kullanılmış. Oldukça geniş bir mobilya yerleşim alanınız burada sizlere sunulmuş. Karşı tarafta L tezgah şeklinde bir mutfak dolabı yer alıyor. Sol taraftan itibaren ocağınızı, fırınınızı, aspiratörünüzü koyabileceğiniz bölüm. Hemen şöyle takip ettikten sonra çalışma alanınız, mutfak tezgahınız ve alt taraflarda bulaşık makinesi ve buzdolabı için düşünülmüş olan burada bölüm yer alıyor. Hemen salon kapısından giriş yaptıktan itibaren manzaramız, görsel açımız bu şekilde. Tavanda tabii ki günümüz şartlarına göre LED aydınlatmalar, spot aydınlatmalar burada kullanılmış. Aynı zamanda bizlere bu hem daha fazla ışık verimliliği sağlıyor ve aynı zamanda enerji tasarrufu olarak bizlere geri dönüş yapıyor. Karşı tarafta gördüğünüz üzere televizyon bağlantısı noktalarımız hazırlanmış. Burada tabii eşya dizilimini isterseniz karşılıklı koltukları koyarak, isterseniz L koltuk burada koyarak istediğiniz gibi dizayn, dekore edebiliyorsunuz. Şimdi salonu bitirdikten sonra yatak odalarını sizlere göstereceğim. Fakat benim en çok hoşuma giden nokta ise salondan çıktıktan sonra geniş bir antre bölümünün olması ve L şeklinde ilerleyen bir koridor alanının burada yer alıyor olması güzel bir ferahlık bize oluşturuyor ki zaten tavan yüksekliğimiz oldukça geniş, yaklaşık 4-4,5 metreye yakın olduğunu söyleyebilirim. Güzel bir tavan boşluğumuz burada, tavan yüksekliğimiz yer alıyor. Şimdi üst katta bir yatak odası, alt katta 2 yatak odası inceleyeceğiz. Öncelikle birinci yatak odamızdan başlayacak olursak, burası tabii çift kişilik bir yatak odası olarak kullanılmakta. Şu an tabii dairemiz içerisi eşyasız olduğundan dolayı belki görsel olarak küçükmüş gibi gelebilir. Fakat burayı canlı olarak gezdiğinizde
dairemizi kendiniz net bir şekilde gözlemlediğinizde kullanım alanının ne kadar büyük olduğunu daha net anlayacaksınız. Şimdi gelelim binamızın arka cepheye doğru bakış açısına. Hemen şöyle bir husustan bahsetmek istiyorum. Binamız tabii ön cepheli, dairemiz ön cepheli. Bu penceremiz, bu odamız arka cepheye doğru bakıyor. Arka tarafımız arsa imarlı. Yani buralara hemen karşıdaki binalar gibi ileriki zamanda bina yapılması mümkün. Şu açıyla gösterirsem daha net anlaşılacak. Karşı tarafta bulunan yeşil alan hazine arazisi, yani yapıya kapalı olan bir bölüm olmuş oluyor. Ve onu takip eden noktada ise şöyle ufuk çizgisini takip ettiğinizde ise denizle birleşim noktasını görüyorsunuz. Bahsettiğimiz plajların sıralama şekli de bu şekilde zaten. Hemen karşı tarafta otel bitiminden itibaren yüzülebilir plajlarımız yer alıyor. Yani Altınkum sahilinden hariç olarak girilebilir birçok plaja da burası oldukça yakın. Yatak odamızı bitirdikten sonra üst katta bulunan ortak kullanım alanını, banyosunu isterseniz inceleyelim. Girişten itibaren karşı tarafta geniş bir duşakabin bölümümüz burada yer alıyor. Hemen sol tarafında askılı bir klozet, gömme bir sifon ve sol tarafta ise yine özellikle malzemelerin markaları oldukça kıymetli. Lavabodan örnek verecek olursak Sera Style'ın ürünleri burada kullanılmış. İçerisi zaten videonun başına söylediğimiz üzere kullanım metrekaresi oldukça geniş ve buna da ekstra olarak kullanılan malzemelerin kalitesi de eklendiğinde gerçekten burası parasını hak ediyor olarak söyleyebilirim. Şimdi dairemizin giriş bölümüne indik. Çelik kapı ile dairemizin giriş alanı bu şekilde. Girişten itibaren sol tarafta merdivenlerle yukarıya çıktığımız alan yer alıyor ve merdiven boşluğunun altı ise şu an için boş bırakılmış. Burada tabi çamaşır makinesini bağlayabileceğiniz bölüm de yer alıyor. İstenirse burası hem çamaşır makinesi alanı veya buraya bir kapaklı bir raf dolap da yapılabilir. Şimdi gelelim diğer yatak odamıza. Diğer yatak odamız dikdörtgen formda. Yine burada da çift kişilik yatak koyabilmenize müsait bir alan var. Ama istenirse genç odası olarak da burası kullanılabilir. Zaten bu her iki odamızda güney cepheyi görecek. Burası oldukça ferah, oldukça aydınlık olarak güneşten faydalanacağımız için oldukça güzel bir kullanım alanı olacak. Şimdi devam edelim. Diğer yatak odamızın içerisine giriş yapalım. Son olarak 3. yatak odasını sizlere göstermiş oluyorum. Evet, bu yatak odamızın içerisine girdikten sonra ise özellikle, hatta şöyle köşe konuma gelip anlatırsam daha net belli olur. Girişten itibaren, kapının bitim noktasından itibaren bir kuytu alan karşı tarafta var. Burada dilerseniz çift kişilik yatağınızın başlığını o duvara doğru veya soldaki duvara doğru koyduğunuzda sizlere yeterli bir alan kalmış oluyor. Oda genişliklerimiz yaklaşık olarak söyleyelim 18 ila 20 metrekare arasında büyüklüğe sahip olan güzel ve geniş yatak odaları burada kullanılmış. Tabii tüm odalarımız içerisinde aynı zamanda salonda da bu gözümüze çarpmıştı. Kalorifer bağlantısı yapabilmeniz için tesisat hazır bir şekilde konumlandırılmış. Zaten yeni binalarda bu artık aranan bir özellik. Şu an için Didim'de doğalgaz altyapısı yok fakat ileride geldiğinde isterseniz kullanabilirsiniz. Şimdi kullanmak isterseniz yine kalorifer, elektrikle çalışan kalorifer tesisatlarını tercih edebilirsiniz. Tüm odalarımızın pencereleri açıkçası Fransız balkon olarak üretilmiş. Çünkü zaten dairemizin cephesinden dolayı da güneşi en verimli alabilmek haliyle kullanılan pencereler gayet büyük bir şekilde tercih edilmiş. Şimdi bu yatak odamızı tamamladıktan sonra son olarak alt kattaki ortak kullanım alanlı banyosunu sizlere göstermek istiyorum. Tabi dairemiz içerisinde elektrik aboneliği şu an olmadığı için aydınlatma grubunu kullanamıyoruz. Fakat gün ışığından faydalanarak sizlere tarif etmeye çalışacağım. Alt kattaki banyomuzun girişinden itibaren sol tarafta büyük bir lavabo alanımız yer alıyor. Yine onun yanında şöyle gösterelim. Çamaşır makinesi bölümü ve termosifon bölümü yer almakta. Yan tarafa doğru döndüğümde bir duşakabin alanımız ve onun yanında ise bir klozet bölümümüz burada yer alıyor. Zaten malzeme kalitesinden bahsetmiştik. Kullanılan ürünlerin kalitesi gayet güzel. Malzeme olarak da şöyle gösterelim. Merdiven boşluklarımız alüminyum korkuluklardan tercih edilmiş. Kapımız çift renkli çelik kapı. Zeminde açık ahşap renkli laminat parkeler. Kapılar ve süpürgeliklerde ise beyaz renkli Amerikan kapılar burada tercih edilmiş. Evet, dairemiz kısacası aklımıza gelen ve bizim gözlemlediğimiz tüm özelliklerini sizlere aktarmaya çalıştım.
Burası konum olarak da çok avantajlı çünkü hem gelişmekte olan bir bölgede ve aynı zamanda merkeze ve denize olan yakınlıklarından dolayı tercih sebebi olarak bunu kesinlikle düşünmenizi öneririm. Burayı yazlık amaçla kullanabilirsiniz, devamlı oturum amaçla kullanabilirsiniz. Kiralama getirisi sağlama açısından da tercih edebilirsiniz. Çünkü talep gören bir noktada olmamızdan dolayı bu üç hususta da bizlere kolaylık sağlıyor. Bunun haricinde fiyat bilgisini Eylül ayı için vereceğim. Eylül 2025 ayı itibariyle güncel fiyat bilgisi 6,5 milyondan burası satışta. Bu tabi videoyu eğer sonraki tarihlerde izlerseniz lütfen fiyatların değişebileceğini göz ardı etmeden bizleri arayarak sadece mesaj bırakarak veya videomuzun altına yorum bırakarak da güncellik bilgisini sormanızı sizlere öneririm. Sizin de bu şekilde satmak veya kiralamaya vermeyi düşündüğünüz tüm gayrimenkullerinizle alakalı çalışma yapmamızı isterseniz bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki tanıtım videomda tekrardan buluşmak üzere. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler dilerim. Hoşça kalın.